Evlilikte cinsel ilişkinin kurulmaması bir boşanma nedeni olarak kabul ediliyor, evet. Ama burada yanıldığımız şey şu, eski Yargıtay kararlarına baktığımızda cinsel ilişkide aktif ve pasif rollerin verildiğini görüyoruz. Yani eğer bir cinsel ilişki kurulmamışsa burada erkeği kusurlu görüyordu eski kararlar. Şimdi ise çok yerinde bir bakış açısıyla artık Yargıtay diyor ki bir ilişkide bir tarafı aktif, bir tarafı pasif olarak kurgulamak, böyle görmek, böyle bir misyon yüklemek olağan akışa ters. Dolayısıyla sanki erkeği bir nevi tecavüz etmekle mükellefmiş gibi, hatta yükümlüymüş gibi kabul eden bir bakış açısı bu. Yani o ilişkide bir irade gösterecek ve ne olursa olsun yapacak. Yapamadıysa erkeğin kusurudur gibi görülen bir bakış açısı ve Yargıtay artık bunu geride bıraktı. Dolayısıyla şimdi burada bunun şöyle bir karşılığı var. Kadın da eğer evlilikte ilişki gerçekleşmiyorsa hala erkeği suçlu görüyor. Halbuki özellikle jinekologlarla ve psikologlarla yaptığım çalışmalardan öğrendiğimiz en temel şey cinsel ilişkinin aslında altyapısının tamamen psikolojik olduğu yönünde. Şimdi buna böyle baktığımızda her iki cins açısından da kusur tamamen değişebilir. Ne demek istiyorum? Örneğin vajinismus olduğunu düşünen bir hanımefendi aslında eşinin cümleleriyle ilişkiden geri çekiliyor olabilir. Yahut iktidarsız olduğunu düşünen bir beyefendi eşinin yine sözleriyle, davranışlarıyla belki ilişkide konsantrasyonunu sağlayamıyor olabilir. Şimdi bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde Yargıtay'ın şu anki kararı nezdinde her iki tarafında ilişki yaşarken ilişki gerçekleşmiyor, sen kusurlusun ve biz boşanacağız ve ben senden tazminat alacağım şeklinde yaklaşmasının ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz aslında. Bu kadın için de söylüyorum, erkek için de söylüyorum. Çünkü artık Yargıtay içtihatları şunun da farkında, hiçbir zaman ilişkinin neden gerçekten gerçekleşmediğini bulmak ve tespit etmek, tarafları adli tıpa göndererek, tarafların fiziksel kan tahlillerini alarak, ölçümlerini yaparak mümkün değil. Dolayısıyla da artık hukukta dava açtığınızda siz kusurun, bakın altıncı diyorum, kusurun, yani ilişkinin gerçekleşmemesindeki kusurun kimde olduğunu tespit edemiyoruz ve etmiyoruz. Mahkemeler de bu yola gitmiyorlar. Sadece ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorlar. Ve eğer gerçekleşmemişse evet bir boşanma nedeni deniliyor ve burada da bir tazminat sebebi vuku bulmuyor ve bir kusur olarak da diğer tarafa aktarılmıyor. Dolayısıyla bizim için kusur olmaktan çıkarılan, çünkü aslında bir kadın erkek ilişkisinin en temelinde ve en özelinde olan cinsel ilişki münasebetiyle boşanmak istiyorsanız ya da bunu düşünüyorsanız lütfen bundan kazançlı çıkmayı ummayın. Evet, bu bir boşanma sebebidir. Bununla boşanmayı sağlayabilirsiniz cinsel ilişki gerçekleşmemişse ya da gerçekleşemiyorsa. Ama burada kusur addetmeyi ve ilişkinizi bu anlamda insani ilişkinizi her şeyden önce yormayı, sona erdirmenizi tavsiye ediyorum.